Herkese merhaba. Bu videoda sizinle 3 aydır kullandığım akıllı süpürge ile ilgili deneyimlerimi paylaşacağım. Biz evde halı kullanmıyoruz. Dolayısıyla her yeri hem süpürüp hem mopluyor aynı anda. Halı olsaydı halının üstüne çıktığında moplamayıp sadece süpürüyor olacaktı. Kullanımdan önce süpürge bütün evi gezip haritalama yapıyor. Bu haritalama sırasında olabildiğince yerdeki engelleri ve eşyaları kaldırmak gerekiyor. Ben öyle yapmamıştım ve ilk çalışmasında bir tane pufu engel görüp onun kapladığı alanı hariç tutmuş hafızasında. İstersem yaptığı haritayı silip tabii yeniden haritalama yaptırabiliyorum. Örneğin büyük eşyaların yeri değişmiştir. O zaman yeniden haritalama yaptırılabilir. Kendisine evde bir yer ayarlamamız gerekiyor. Bence en uygun yer. Evet. Kılıflı koltuk kullanıyorsanız eteklerini yukarı çekmeniz gerekiyor. Çünkü o kumaşları engel görüp koltuğun altına girmiyor. Ayrıca çok kirli evlerde ya da işte tadilattan yeni çıkmış yerlerde kullanılmaması gerekiyor. Bu makine günlük temizlik için ideal daha çok. Aşırı ıslak zeminde kullanılmaması gerekiyor ama biraz ıslaksa ya da yerde böyle küçük su damlaları varsa çok problem değil bunlar. Yerde kablo, priz gibi şeyler varsa ve bunlar öbek halindeyse bunları görüyor, prizleri tanıyor, etrafından dolaşıyor. Ancak telefon şarj kablosu gibi ince kablolar tekerleklere dolanıyor. Ben bu yüzden ince kabloları yerden kaldırıyorum. Diğerlerini de duvar dibine itiyorum. Bir problem olmuyor. Toz haznesi dolduğunda istasyonuna gidip toz haznesini boşaltıyor. Mopu kirlenince yine istasyona gidip mopunu yıkıyor. Ben sadece suyu azalırsa kovasına su ekliyorum ya da işte kirli suyu dolarsa kirli su kovasını boşaltıyorum. Temiz su haznesinde su kalmazsa, mopu yıkayamazsa bu sefer sadece süpürme modu da geçiyor. Moplamıyor. Mopsuz çalışmasını isterseniz böyle bir seçenek yok uygulamada. Üreticinin sitesine baktığımda mopsuz çalışmasını istiyorsanız temiz su kovasını boşaltın ya da kovayı çıkarıp başka bir yere koyun diye yazmışlar. İstasyondaki toz haznesi dolmadı hala. 3 aydır kullanıyorum. Çöpü istasyona bırakırken vakumlayarak sıkıştırıyor ve torba dolmadan uzun süre kullanılabiliyor. İstasyon için böyle yedek bir toz haznesi de çıktı kutudan ama şu ana kadar değiştirmeye gerek olmadı. Halılar konusundan bahsedeceğim biraz. Küçük ince paspas, örtü gibi halılar kıvrılabiliyor makine üstüne çıkmaya çalışırken. Bizim evde zaten halı yok ama banyodaki paspas ve işte yerdeki havluları kaldırıyoruz. Çekişi epey güçlü olduğundan halı performansında da bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü yerde herhangi bir işte kir, çöp, toz kalmıyor ve orta güçte kullanmama rağmen çekiş gücü bayağı iyi. Suyuna deterjan katılması önerilmiyor ama internette akıllı süpürge için satılan deterjanlar var. Bunları kullanmak size kalmış. Mop için çeşme suyu kullanılabiliyor ama kireçli su zamanla borularda birikiyormuş ve makinenin bozulmasına yol açabiliyormuş. Bu yüzden arıtılmış su ya da damacana suyu kullanılmasını önerenler de var. Bu tercih de size kalmış. Kullanmak mantıklı olabilir aslında. Zaten kovaları küçük, aşırı su harcamıyor. Dışında eğer evde süpürülmesini istemediğiniz bir alan varsa uygulamada orayı yasaklı bölge olarak işaretleyebiliyorsunuz. O zaman orayı gezmiyor. Bizim kedilerin kullandığı küçük bir tuvalet alanı var. Orayı mesela yasaklı bölge belirledik. Oraya girmiyor makine. İstasyonu evin orta noktasında koridora yerleştirdim ben.
Salona ve arka yatak odalarına eşit mesafede olmasını istedim. Modem de burada olduğu için modeme yakın olmasını tercih ettim. Çünkü bazen güncelleme de gelebiliyor. Modemden çok uzaklaşsa da çalışmasında bir sıkıntı olmuyor. Son olarak uygulama ve bildirimlerden biraz bahsedeyim. Süpürge takıldığında, sıkıştığında, sensörleri kirlendiğinde ya da suyu bittiğinde telefondaki uygulama üzerinden size bildirimler gönderip haberdar ediyor. Akıllı ev uygulamalarına eklenebiliyor. Bizde Google Home'da ekli makine. Ayrıca kendi menüsünden görevler, senaryolar tanımlayabiliyorsunuz. Akşam yemeğinden sonra gidip mutfağı süpür gibi görev verebiliyorsunuz makineye. Aktaracaklarım bu kadardı. Soru ve yorumlarınız varsa bekliyorum. Abone olursanız mutlu olurum. Sevgiler, hoşça kalın.